Herkese merhabalar. Bu videoda SnowRunner'da Azov Atom'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Destek olmak için videolara beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Daha önceki videoda kaldığım yeri göstereyim. Buradaki görevi yapmıştık. Bu kayalar vardı. Kayaları kaldırmıştık. Bu yolu açmıştık. Şu gösterdiğim yolu açacağız. Ama açmadan önce bakalım diğer yakınlarındaki. Evet, metal köprü var. Mesela bu metal köprüye gidip bu köprüyü açabiliriz. Metal köprü görevini yaptıktan sonra buradaki bağlantıyı da o ile bat arasındaki bağlantıyı da sağlayacağız. Hemen yoluma koyuluyorum. Aslında üstten de gidebilirim. Şöyle. Zaten buradan geçemediğim için boruların altından geçeceğim. Zorlu bir yol. Fakat şuradan geçeceğimi düşünüyorum. Evet, çaprazdan, hipotenüsten metal köprü görevine gidiyorum. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Bu kamyonu sevdim. Genel olarak gücü iyi. Biraz yavaş. Zaten ben hızlı kamyonları tercih etmiyorum. Sadece tek problemi şasisi çok uzun. Görmüş olduğunuz gibi. Uzun şasili kamyonlarda arazilerde hareket kabiliyeti çok zorlu oluyor. Hareket kabiliyeti düşük oluyor kamyonların. Kamyonun diferansiyel AVD'sini açmadım. AVD'sini açayım. Şanzımanı şu an orijinal stok şanzıman. Şöyle yanlış yoldan gittik. Hemen geri dönüyorum. Stok şanzıman var üzerinde. Stok şanzımanda sadece bir tane düşük vites var. Şasi uzun olduğu için dönüş kabiliyeti de bayağı kötü. Kamyonun şasisi daha kısa olsaydı, yani bundan daha kısa olan diğer Azov kamyon gibi 2 blokluk kadar sığacak kadar bir yer olsaydı çok daha iyi olurdu. Sürekli kullanacağım kamyonlardan biri olurdu. Fakat kamyon sürekli kullanılabilecek bir kamyon değil, ancak hani daha fazla yük alınması gereken görevlerde kullanılabilir. Kamyon yeni olduğu için ben biraz daha kullanmaya devam edeceğim. Şu aradan geçeyim. Daha önce buradan geçmişim zaten. Karşı yola geçeyim. Manevra yapmadan dönebilecek miyiz? Karşı problem burada. Evet. Şasi uzun olduğu için battık yine.
Trafikten dolayı mı gidemiyorum? Burası aslında çok derin ama kar kaplı olduğu için şimdi şu iki kutunun arasından çapraz gitmeye çalışıyorum. En ufak yerde zorlandım. Geri de çıkmıyor. Yani hem şasi uzun hem de önü çok alçakta olduğu için böyle karı süpürerek gidiyor resmen. Allah. Tekrar devirdik. Allah'tan kurtarıcı aracımız hemen yanımızda. Çalıştırıyorum. Ondan dolayı iniş noktalara gözükmüyor. Çok fazla hasar vermeden düzeltmeye çalışıyorum. Oo, güzel mi? Yukarıdan tutuyorum. Ünlü havaya kaldırdım. AVD açtım. Hayır 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 hayır. Kamyon da gitti. Garajımıza dönelim. Daha doğrusu üçüncü bir kamyonu getirelim. Ha, şurada Rezvani var. Ha, çok uzakta. Burada Azov 64-131 var. Bu da bizden çok uzakta. Garaja gidelim biz. Garajdan kurtarmak için yeni bir tane bunu da mı kurtaralım? Azov'la mı? ANK kullanma zamanı geldi bence. Şanzımanı offroad seçiyorum. Bu kamyonlarda kullandığım şanzıman offroad diye geçiyor. İzci araçlarında SnowRunner olarak geçiyor. Aktif süspansiyon, lastikler yerinde. Vincimiz yüksek güçlü orta vinç. Tamamdır. Yedek tekerlek. Şnorkel. Düşük sele. Kurtarma aracı olacağı için aslında bununla birlikte gidebiliriz. Tamir ettirebiliriz. Düşük seleyle gidelim.
Tamire gerek yok. Şuradan çıkıp boru hattını takip edeceğiz zaten. ANK'da garajı dağıttık. Hem AVD açık hem diflok her zaman açık. Ama görmüş olduğunuz gibi yakıt tüketimi 15-16 litrelere kadar çıkıyor. Yani yakıt deposu da zaten 200 litre. Resmen yakıtı içiyor diyebilirim. Yani o yüzden çok fazla kullandığım bir kamyon değil. Yarı yolda bırakıyor sürekli beni. Ama kurtarmada kullanabiliriz tabi. Sesi alayım. Önce Tatra'yı çekeceğim. Biraz daha ileri gidiyorum. Ha, bu ağaçmış. Buradan tutarsak düzelmiyor. Hadi. Hızlı bir şekilde gittiğimde aynen bu hareketi yapmak zorundayım. Tatra'yı yolun ortasından kaldırayım. ANK ile kurtarmaya çalışayım. Uzun vincimiz var. Bakalım. Yok, kurtarmadı. Ya uzun vinç diyor ama işte uzun vince benzemiyor yani. Küçükten dolayı çıkartamıyorum. Aracın kendisi bile çıkmakta zorlanıyor. Yola çekmeye çalışacağım. Bu tarafa çekelim. Mecburen bir takla attırmak zorunda kaldım.
Bakar mısınız? Olmuyor. Hemen yolumuzu çizeyim. Yolu kapatmıştık. Daha doğrusu noktaları silmiştik. Metal köprü görevi. Yolumuz yok aslında. Şasi uzun olduğu için aslında devrilmeye de çok müsait. Burada da bir görev var. Ben ilk önce yolların, köprülerin açılması için, ulaşımın haritada rahatlaması için önce köprü ve yolların açılması görevlerini yapıyorum. Aslında gittiği yola oranla çok da yakıt tasarrufu sağlayan bir kamyon değil. Çünkü bu harcama kilometre başına değil, dakika başına litre. Yani tabi bu süreçte daha az yol aldığı için yakıt tüketimi de daha az gözüküyor. Fakat totale vurduğunuzda, yani gittiğiniz yola oranla çok da verimli değil. Verimli bir kamyon gibi gözükmüyor. Ya biraz daha hızlı gitseydi bu yakıt tüketimiyle belki çok verimli bir kamyon diyebilirdim ama şu an ortalama yakıt tüketimi için ortalama bir kamyon bence Azov'un. Atom modeli. Yani şurada bile zorlanıyorsun. Önünde hiçbir şey yok. Bakın önünde de bir şey yok. Engel yok. Sadece kar ve çamur var. Aslında bu oyunda hız göstergesinin olmasını isterdim. Yani az çok anlayabiliyorsunuz hızlı mı yavaş mı olduğunu kamyonların. Ama değerlendirme yapmak için, karşılaştırma yapmak için bir hız göstergesinin olması çok güzel olurdu. Evet, göreve geldik. Metal, tekrar bakayım. Metal köprü görevi. Şöyle göstereyim görev yerini. Metal köprü görevi. Hemen görevi gösteriyorum. Köprü onarımı. Yerel yetkililerin bir şoföre ihtiyacı var. Ciddi bir tadilata ihtiyacı olan metal bir köprüleri var. Çalışmanın başlayabilmesi için gerekli malzemeleri oraya taşımanız gerekecek. Ücret iyi gözüküyor demiş. Çok iyi de gözükmüyor aslında. 1650 dolar. 180'de level atlıyoruz. Yıldız var. Kabul edelim. Bakalım. X'te izlemeye başla diyorum. Metal kirişler. Bir tane metal kirişi
köprü onarımına teslim edecekmişiz. Yine fazla büyük geldi. İşte bundan sonraki görevlerde bu aracı kullanmayacağım. Çünkü gereksiz olarak uzun şasi alıyoruz. Buraya teslim edeceğiz. Nereden alacağız? Yani şuradan, fabrikadan. Ama buradan geçiş yok tabii ki. Geriye gidip şuradan evet, sudan geçip bayağı bir dolanacağız. Yapacak bir şey yok. Etrafından dolanacağız. Zaten bu yol açık olsaydı buradan giderdik. Normalde offroad araçlarıyla şuradan gidilir ama bu araçla yolda bile düzgün gidemiyoruz. Buradan dönmeye çalışayım. O hasar aldı. Kullanması da çok zor bir kamyon ya. Dönmüyor. Bütün tabela mabela ne varsa yıktık yani. Bütün taşlara çıktık. Buradan dönmemiz gerekiyor. Ya şöyle, kamyon güçsüz değil aslında. Önü alçak olduğu için bildiğiniz karı süpürerek gidiyor. Bir defa da zorlanıyor yani. Tabelayı düşürmeyelim. Süspansiyonlar, yükseltilmiş süspansiyon açık olsa fark eder. Yani karda daha rahat hareket ederdi. O gelmişken yakıt alalım. Yakıtımız bitmişti zaten. Hemen şöyle yanaşıyorum. Yakıtımız azalmış. 88 litre boş. Daha varmış aslında. 350 litre. Yani yakıt anlamında çok tasarruflu değil ama 350 litre deposu olması bir avantaj. Diğer Azov'un 200 litre düzeltiyorum, ANK'nın 200 litre bir deposu var. Hem deposu az hem de top yakıt tüketimi 15-16 litrelere kadar çıkıyor. Yani tabi karşılaştırma yaparsak ANK'dan yakıt tasarrufu olarak daha iyi ama arazi şartları için ANK daha iyi, kısa şasili olduğu için. Yani kısa şasili bir kamyon alıp arkasına yine düz yatağı koyabilirsiniz ya da büfe remorku da ekleyebilirsiniz, takabilirsiniz arkasına herhangi bir tırın. Ama en güzeli kendi orijinal şasisi üzerindeki bu düz yatak. Ben sevdiğim. Büfe yatak da fena değil ama görsellik olarak da ben düz yatağı çok daha seviyorum. Hoşuma gidiyor. Döneyim buradan.
Fabrika şurada olması lazım zaten. Burada dönüyor. Aslında kupası görünüm olarak eski MAN kamyonlar var. MAN kamyonlara benziyor. Fabrikaya geldik. Bakalım, kafa üstü gireceğim. Büyük boru değil. Metal kiriş istemişti. Evet. Dediğim gibi metal kirişin bir tane kargosu 2 blokluk yer kaplıyor. 3. bloğa gerek yok aslında. Metal kiriş yüklüyorum. Hemen rotamı çizeyim. Buradan geri bir dönelim mi? Şu yol kapalı. Buradan gelmeye çalışacağım. Bakalım, inşallah bu kamyonla buradan geçebiliriz. Böyle direkt olarak ana yola, görevin üstüne geliyor. Kestirme bir yol. Açayım. Kestirme bir yol ama sol yerleri bayağı virajlı ve dar olması lazım. Problem yaşayacağımı düşünmüyorum. En azından yol var diyelim. Gerçekten dönüş de çok zor yani. Ben hiç uzun kasalı şasili tır kullanmamıştım. İlk olarak bunu kullanıyorum aslında. Hani uzun olarak kullanmamıştım. Dönüşlerde çok problem yaşıyorum. Bundan sonraki görevlerde diğer Azov'u kullanacağım. Azov 64-131. Yine favori kamyonum. Yavaş ama canavar gibi, yani şasisi kısa olduğu için bütün arazilerde gidiyor. Onun da tek dezavantajı, dediğim gibi, bu Azov gibi altının biraz yere yakın olması. Bundan dolayı bir dezavantajı var. Tabi bütün kamyonların bir avantajları, dezavantajları var. Ben bunları söylüyorum. Avantajları da var yani. Bunları söylüyorum. Tabii ki siz hangisini kullanmak isterseniz, hangisi avantajları, hangisinin avantajları sizin işinize geliyorsa, yarıyorsa onu kullanmanızda fayda var. Mesela 3 blokluk bir görev almayacaksanız kamyonu kullanmanıza gerek yok. Veya örnek veriyorum 4 blokluk alacaksanız yine buna gerek yok. Çünkü zaten bunun arkasına 2 blokluk minimum büfe römorku takmak zorundasınız. Evet, sıkıntılı yola geldik bu arada. Büfe römorkunu taktıktan sonra yine bir tane boşta kalıyor. Sadece şurada çok güzel olur. 5 blokluk görevler var. Ben denk gelmiştim. 5 blokluk görevlerde 3 tane şasinin üstündeki düz yatağı. Aman aman aman, devrilme. Hadi ya. Devrildi. Yükümüz de devrildi. Hayır, tam tersi, tam tersi. Şurada Allah'tan düzelttim. O yer yüksekmiş. Gece olduğu için göremedim de. Burası yüksek, burası alçak. Devrilmesi gayet normal.
defa da ters yöne devrildi. Yüksekte durduğu için. Motor durduğu için yine kurtarma aracıyla geleceğiz. Bu kamyondan hiç memnun kalmadım. Yine Tatra'yla gidelim. T813. En yakın aracım bu. Onunla yine ilk gelmiş olduğum yerden en yakın yer burası çünkü. Buradan gideceğim. Evet. Zorlu bir görev oldu aslında. Çok basit görev. Bu aracımızdan dolayı bayağı uzattık. Kapağımızı açayım. Zaten bu kadar aracı kurtaracağıma Tatra'yla şu görevi yapsaydım çoktan bitmişti. Araç hızlı ama devrildikten sonra, daha doğrusu Tatra'ya göre hızlı. Yoksa hızlı bir araç değil. Bir şey söyleyeceğim. Biz böyle gittik de yükü orada bıraktık ya. Ya böyle ve neyle gitmeyi düşünüyoruz ki aslında. Yükü unutup gittik ya. Ne an aklıma geldi. Vinçim olsaydı bunun üstüne yükler gelebilirdi.
Bu da bitmedi ya. Hala çok var. Uzun bir video olacak görevden dolayı. Daha çok buradan mı giriyorduk? Yo hayır ileriden sola dönüyoruz. Buradan sola dönüyoruz ama yük yukarıda. Yükü düşürdüğümüzde almayı unuttuk tabii. Önce kamyonu kurtaracağım. Sonra tekrar yükü kurtaracağım. Yükü alacağım. Şöyle baksana. Elinden çekmeye çalışıyor. Yanından çekemem zaten.
ana yola kadar çekmeye çalışıyorum. Ya da şurada düzeltebilirim aslında. Biraz daha çok fazla takla atmaması için. Biraz daha çek. Biraz daha. Tamam. Şöyle yanaşayım. Abi çekmem yeterli gelecek diye düşünüyorum. Bakalım. Oo, gelmiyor. Şöyle düzelteyim. Hadi. Ben kendim düşeceğim. Hadi. Güzeldi. Ama bırakırsam aşağı gidecek. O yüzden sabit alıyorum. Sabitle. Tamam. Ben çıkabilirim. Şunu kenara çekelim. Önce bir geri çıkalım, sonra arkaya bakarız. Böyle kazayı nerede yapmıştım? Fabrika yolunda yapmıştım ama hatırlamıyorum. Baka baka gideceğim. O yüzden geri dönüyorum. Fabrika yolunda sağ tarafta unuttum ya. Yani görevi yapıyoruz. Yükü bırakıp öyle geliyoruz. İyisin, güzelsin, büyüksün, hoş da manevra sıfır. Tamam, fabrika yolu burası. Orta kadar geldik. Kaza yaptığım yeri hatırlıyorum inşallah. Zaten kargoda kaybolmamıştır herhalde, oradadır. Fabrikaya geldik. Yani kazayı nerede yaptık?
Şurada mı yapmıştık kazayı? Neyse onu bir sonraki kamyonla bulacağım. Kaza yapmıyor. Buradan yeni yük alıyorum. Kaybettiğim kargoyu arkada bırakmam ben. Girişleri yine aldım. Devrilen metal girişleri de dediğim gibi görevi bitirdikten sonra diğer kamyonla bulacağım. Bulmam lazım yani. Şuradan aynen. Yok yok buradan değil. Buradan sağa döneceğiz. İnşallah bu defa düzgün bir şekilde gidiyorum. Düşük vitesle gidiyorum. Geniş almaya çalışacağım bir kez. Bakalım. Alçak yerden gideceğim. Hadi. O diğer kargo buradaymış. Tamam. Boşuna getirdik fabrikadan ya. Kargoyu kaldır diyeyim. Hatta şöyle o da dursun. Başka bir görevde kullanabilirim. Başka bir görevde kullanalım bakalım. Vinci çalıştırıyorum. İnşallah yine devirmeyiz. Şöyle biraz daha uzatınca gücü yetmiyor. O yüzden böyle koyuyorum. Vinci geri yükleniyorum. Bak olarak paketini aç. Pakette. Ha. O
İki taneyi paketleyemiyor. O zaman bir tanesini vinçle götürürüz biz de. Vinç modunu alayım tekrar. Bunu havaya kaldırayım. Bakalım, çok tehlikeli iş yapıyoruz. Vincin gücü yetmiyor. Uzakta olunca hemen geri çekeyim biraz. Az daha geri çekiyorum. Hop. Yakında olunca nasıl kaldırdı? Paketli diyorum. Öyle paketlemiyor. Keşke diğerinin paketini açmadan şöyle götürseydik. Ama ben bunu almam lazım. Neyse, kargoyu mecburen yüklüyorum. Paketini açmasaydık bu şekilde götürecektik ama evet, bu da bize bir ders oldu. Şimdi kargoları paketleyince paketleyecek. Kapasitenin üstünde paketlemiyor maalesef. İnci de toparlayayım. Boşuna fabrikaya gittik aslında ya. Burada çok tehlikeli. Buradan geniş almam lazım. O geniş alamıyorum. Geniş alamıyorum. Buradaki ağacı atlıyorum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oraya değil. Bu ağaca. Oraya bakmama rağmen neden o ağaca attı onu da anlamış değilim. Yine karın üstüne çıkıp devireceğiz sonunda. Yani şu kamyonla gittiğimiz yerlere bak. Gömüldü yine. O yükseltme varmış burada. Biz bu yükseltmeyi almayı unuttuk ya. Doğru. Gizli yükseltme bu. Bunu dönüşte alalım. Yükseltme gözüküyor mu? Yok, gözükmüyor burada. Dönüşte alalım. Gizli yükseltme bu. Bakalım, inşallah güzel bir şey verir bize. Bu görevi bitirelim mi?
Finish de alamıyorum. Kar birikintilerinden dolayı. Sonunda geldik. Evet, sonunda görevi bitirebildik. Görev tamamlandı. Videoyu burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.